Bu doğduğumuz andan beri böyledir. İnsan yalan söyleyerek yaşar. En başından beri rahat edebilmek için hep bunu yapmıştır. Hatta insanın kendisine söylediği en büyük yalan ise dürüst olduğudur. Peki neden yalan söylüyoruz? Buna neden ihtiyaç duyuyoruz? Veya hiç yalan söylemeden yaşamak mümkün değil midir? Aslında bu soruların cevaplarına ulaşabilmek için çok gerilere, insanlığın en başına gitmek gerekiyor. Düşünün ki ilk insanlardansınız. Tabiata dair herhangi bir fikriniz yok. Teknoloji yok, bilim yok, dil yok, yazı yok. Kısacası bir doğa ve bir siz baş başasınız. Birdenbire gök gürülüyor ve ne olduğunu anlayamıyorsunuz. Güneş doğuyor, güneş açıyor. Gökyüzünde ay var. Hatta bir gökyüzü var. Fırtınalar, yağmurlar ve şimşekler. Çırılçıplaksınız belki. Üzerinize geçirebildiğiniz birkaç dal ve yaprak var. Doğaya karşı bu kadar yalnız ve savunmasızsınız. Etrafınızda doğa olayları gerçekleşiyor ve gözlemleyebildiğiniz şeyler sadece çevrenizdeki bu olaylar. Bitkiler ve hayvanlar. Birdenbire bulutlar kaplıyor etrafı ve bulutun ne olduğu hakkında bile bilgi sahibi değilsiniz. Ardından yağmur yağıyor. Derken bir yere yıldırım düşüyor gözlerinizin önünde. Bir çocuksunuz ve babanız siz bir yanlış yaptığınız zaman size kızıyor. Ve anneniz, o da sürekli bir şey veriyor. Annenizin içinden bir şey çıktığını ve onun da sizin gibi bir canlı olduğunu görüyorsunuz. Daha sonra görüyorsunuz ki toprak da aynı. Toprağa bir tohum düşüyor ve filizleniyor. Tıpkı anneniz gibi toprak da bir şeyler veriyor. Ve siz toprağı annenize benzeterek ona toprak ana diyorsunuz. Şimşek çaktığında ve yıldırım düştüğünde aklınıza babanız geliyor. O da sinirlendiğinde böyle hiddetleniyor. Diyorsunuz ki bu da benim babam gibi sinirlendi. Babam sinirlendiğinde onun hoşuna gidecek şeyler yapmaya çalışırım ona. Mümkünse güzel sözler söylerim ki daha fazla sinirlenmesin. Başlıyorsunuz gökyüzüne yapma demeye. Bakıyorsunuz ki devam ediyor. Yapma demekten öteye geçerek bir şeyler yapmak istiyorsunuz ona ve bir söz veriyorsunuz. Sen yapma, ben de sana bir şeyler kurban edeyim. Sinirlenme gökyüzü diyorsunuz. Bir şeyler kurban ediyorsunuz daha sonra. Şimşek çakmıyor. Yıldırım düşmüyor bir süre. Diyorsunuz ki bak demek ki bir şeyler kurban edince geçiyor. Bunu uzun süre yapıyorsunuz ve artık yıldırım düşmediğini fark ettiğinizde bunu yapmayı bırakıyorsunuz. Ardından bir bakıyorsunuz bir gün tekrar bu durum gerçekleşmiş. Tekrardan başlıyorsunuz bir şeyler kurban etmeye. Doğaya karşı yalanlar söylüyorsunuz. Çünkü neler olduğunu anlayamamış durumdasınız. Çünkü doğduğunu, öleceğini bilen tek canlı sizsiniz ve doğal olarak bir tek siz sorguluyorsunuz her şeyi. Bu sebeple adlandırma ihtiyacı gidiyorsunuz doğal olarak. Bu sebeple insanlık ta en başından beri hep yalanlar söyleyerek bugüne kadar evrile geliyor. Belki birçoğumuzun çocukken hayali arkadaşları vardı. Hayaller kurduk ve bu hayaller bizi sürekli kandırdı. Bir film izlerken bile hala sadece o an için o insanın o olduğuna kendimizi inandırıyoruz. Ve bize bu rolü yapan insanlar da inandırıyor. Çünkü biz ne kadar kabul etmesek de yalanlar içinde yaşıyoruz. Eğer yalan söylemek olmasaydı insanlar yaşama bir deli olarak devam ederlerdi. Ve belki de bu yüzden asıl akıllılar deli oluyor belki de. Ve asıl deliler kendini akıllı zannedenler de olabilir. Amacım kesinlikle kafa karıştırmak değil. Yalana yüklediğimiz manalar o kadar derin ve önemlidir ki koskoca bir eski Yunan medeniyeti bile az önce bahsettiğim doğaya karşı söylediğimiz bu yalanlar üzerine kurulmuştur. Yani Zeus'a, yani Poseidon'a, yani Osiris'e milyonlarca yalanlar söyledik. Çünkü bu tanrılar yoktu ve yalandı. Beyninizin ne kadar yalancı olduğuna çok fazla örnek verilebilir ve aslında bunu birçoğumuz biliyoruz. Ancak bunları sadece illüzyon ya da göz yanılmalarından ibaret görüyoruz. Halbuki eğer yalan olmasaydı insanlık olmazdı. Doğaya karşı söylediğimiz bu yalanlara iki adet yaklaşımım var aslında. Ya bir ilahi güç içimize bu mekanizmayı yerleştirdi ve bizim onu bulmamız için bu adlandırmalardan bu güce ulaşacağız ya da ulaşmaya çalışıyoruz. Ya da böyle bir güç yok ve biz sadece doğada akıl sağlığımızı korumak için çevremizde gördüğümüz şeyleri bir şekilde kategorize ederek belli bir sonuca varmaya çalışıyoruz. Ancak bu konuda yapılmış bazı deneyler var. Örneğin 4, 5 ve 6 yaşlarındaki çocuklara Tanrı'yı resmedebilir misiniz diye sorulduğunda çocukların çizdiği resimler daha çok güneş ve ay üzerine. Çünkü çocukların çevresinde ulaşılamaz olarak gördüğü doğadaki devasa şeyler bunlar. Buradan da anlıyoruz ki Tanrı fikri ilk başta somut iken zamanla evrimleşerek şu anki halini yani soyut halini aldı. Bizim de yalan kelimesine ve kavramına yaklaşımımız ne kadar olumsuz olsa da hepimizin hayatında var olan ve kimimizin çok fazla söylediği, kimimizin daha söylemeye çalıştığı ama neticede söylediği bir şey bu. Neden yalan diye bir şey var gibi oldukça basit gözüken ancak cevaplanması oldukça güç bir soruyu sorduğumuzda ise bunun cevabı olarak karşımızda hayal gücü cevabını görüyoruz. Einstein'ın da söylediği gibi mantık sizi A noktasından B noktasına götürürken hayal gücü her yere götürebiliyor. Biz de bu büyü karşısında hayal gücümüzü çalıştırarak yalan noktasına ulaşıyoruz. Üstelik şu anda söylediğimiz yalanlar sanırım daha önceki çağlara göre daha da fazlalaşmış durumda. Çünkü 19. ve 20. yüzyılda olmayan Photoshop programları, Instagram efektleri, troll hesaplar, autotune ve sinema endüstrisi gibi kavramlara sahibiz. Bu yüzden yalan söylemeyi de yalanlar duymayı da çok seviyoruz artık. Eskisinden daha da çok. Bir gün bu yalanların hepsi bitecek ve gerçekten
gerçekliğe yani hakikate ulaşacağız ya da bu yalanlar bizi sonsuz bir karanlığa itecek.